Dünyanın en büyük hareketli yapısı durması gereken yere inşa edilmedi. Bilerek. Sonunda duracağı yer burasıydı. Ama onu burada inşa etmediler. 327 metre ötede yaptılar. Çünkü bu yapıyı olması gereken yerde inşa etmeye kalksalardı bitiremezlerdi. Altlarında patlamış bir nükleer reaktör vardı. İçinde eriyip yeniden katılaşmış nükleer yakıt. Yüzlerce ton radyoaktif malzeme ve ne kadar daha dayanacağı bilinmeyen eski bir betonla ait. Hiç kimse o kadar uzun süre orada çalışamazdı. Bu yüzden mühendisler alışılmışın tam tersini yaptı. Önce yapıyı güvenli sayılabilecek bir mesafede inşa ettiler. Sonra 36 bin ton çeliği tek parça halinde reaktörün üzerine yürüttüler. Ama bu videonun en ilginç kısmı bu bile değil. Çünkü 100 yıl dayanması için tasarlanan bu yapı daha ilk 10 yılı dolmadan delindi. Peki nasıl? ...26 Nisan 1986. Çernobil'in 4. reaktörü patladı. Patlayan yalnızca bir reaktör değildi. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük nükleer felaketlerden biri başlamıştı. O gün Sovyetler Birliği'nin elinde böyle bir kazaya karşı hazırlanmış bir plan yoktu. Ama zamanları da yoktu. Reaktör açıktaydı. Radyoaktif maddeler çevreye yayılmaya devam ediyordu. Kış yaklaşıyordu. Ve içeride kalan yakıt ile enkazın mutlaka izole edilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine reaktörün etrafına dev bir beton ve çelik kabuk örmeye başladılar. Resmi adı örtü nesnesiydi. Fakat bütün dünya onu başka bir isimle tanıdı. Lahit. Yalnızca 206 günde tamamlandı. 206 gün. Bugün bile inanılması zor bir mühendislik başarısı. Ama aynı zamanda yeni bir problemin başlangıcıydı. Çünkü bu yapı normal şartlarda inşa edilmemişti. Radyasyon seviyesi yüzünden işçiler birçok noktaya yaklaşamıyordu. Bazı çelik elemanlar uzaktan yerleştirildi. Bazı bağlantılar istenildiği gibi tamamlanamadı. Yapının birçok bölümü geçici çözümlerle ayakta tutuldu. Sonuçta ortaya görevi yerine getiren ama uzun yıllar güvenle ayakta kalması beklenmeyen bir yapı çıktı. Üstelik içerideki tehlike de olduğu gibi duruyordu. Patlama sırasında çekirdekte yaklaşık 200 ton nükleer yakıt bulunuyordu. Bunun büyük bölümü dışarı fırlamadı. Eridi. Betonla karıştı. Alt katlara aktı ve yeniden katılaştı. Bugün bu kütlelere yakıt içeren malzemeler deniyor. Yani eski Lahdin altında yalnızca yakılmış bir reaktör yoktu. Hala son derece tehlikeli radyoaktif malzemeler vardı. 2008 yılında mühendisler en riskli taşıyıcı bölümleri güçlendirdi. Bu çalışma yapının ömrünü uzattı. Ama sonsuza kadar değil. Hesaplanan güvenli hizmet süresi 2023'e kadar uzanıyordu. Bu 2023'te mutlaka çökeceği anlamına gelmiyordu. Ama artık herkes aynı gerçeği kabul etmişti. Eski lahit kalıcı çözüm değildi. Yerine yenisi yapılmalıydı. Fakat ortada yeni bir sorun vardı. Yeni lahdi eski lahdin üzerine nasıl inşa edeceklerdi? Yeni kemeri inşa edebilmek için önce tek bir problem çözülmeliydi. Çalışabilecekleri bir zemin bulmaları gerekiyordu. Kulağa kolay geliyor ama Çernobil'de temiz diye bir yer yoktu. 1986'daki ilk müdahale sırasında kimsenin önceliği düzen değildi. Amaç radyasyonu mümkün olduğunca hızlı kontrol altına almaktı. Kullanılamaz hale gelen araçlar, kirlenmiş beton parçaları, radyoaktif molozlar bulundukları yere gömüldü. Üzerleri kapatıldı ve çalışmalar devam etti. 30 yıl sonra aynı bölgeye geri dönen mühendisler aslında eski felaketin üzerine yeni bir şantiye kuruyordu. İlk iş toprağı kazmak oldu. Fakat çıkan malzeme sıradan harfiyat değildi. Her kamyon yükü ölçülüyor, sınıflandırılıyor ve radyoaktif atık prosedürlerine göre taşınıyordu. Kazılar sırasında 1986'da gömülmüş araçlar ve makine parçaları yeniden gün yüzüne çıktı. Bir anlamda yeni mühendislik projesi başlamadan önce felaket yeniden kazıldı. Sonunda reaktörden yaklaşık 300 metre uzakta çalışabilecek büyüklükte bir montaj sahası oluşturuldu. İşte kemer burada yükselecekti.
Ama önce bu zeminin 36 bin tonluk bir yapıyı taşıyabilecek kadar sağlam olması gerekiyordu. Yüzlerce temel kazı zemine çakıldı. Ardından binlerce metreküp beton döküldü. Ortaya sıradan bir temel değil, dev bir montaj platformu çıktı. Şimdi sıra çeliğe gelmişti. Fakat mühendisler burada alışılmış yöntemi kullanmadı. Bu büyüklükte bir kemeri tek parça halinde kaldırmak mümkün değildi. Bu yüzden yapıyı ikiye böldüler. Önce doğu yarısını inşa ettiler. Krikolarla kaldırdılar ve raylar üzerinde yana kaydırdılar. Böylece ikinci yarıyı kuracak alan açıldı. Bir yıl sonra batı yarısı da tamamlandı. Sonra iki dev çelik parça tekrar yan yana getirildi. Peki bu iki dev yapı nasıl birleşti? Kaynakla değil. Yaklaşık 650 bin yüksek dayanımlı bağlantı cıvatasıyla. Her biri belirlenen gerilim değerine göre sıkıldı. Çünkü bu ölçekte yapılacak küçük bir bağlantı hatası yapının diğer ucunda çok daha büyük bir sapmaya dönüşebilirdi. Haftalar süren montaj sonunda 36 bin tonluk kemer artık hazırdı. Ama hala yanlış yerde duruyordu. Kasım 2016. Artık herkes aynı soruyu soruyordu. Hazır. Peki şimdi bunu nasıl taşıyacaklar? Vinçle kaldırmaları mümkün değildi. Parçalara ayırmaları ise yıllarca süren emeği boşa çıkaracaktı. Bu yüzden üçüncü ve belki de en sıra dışı çözümü geliştirdiler. Yapıyı olduğu yerden yürütmeye karar verdiler. Kemer özel kazıklar üzerine oturtuldu. Bu kızaklar düşük sürtünmeli raylar üzerinde hareket edecekti. Ama yine de ortada 36 bin tonluk bir yük vardı. İnsan gücüyle değil, dev hidrolik sistemlerle hareket edecekti. Toplam 224 hidrolik kriko. Hepsi bilgisayar kontrolünde. Hepsi aynı anda. Her çevrimde yalnızca 60 santimetre. Sonra duruyorlar. Geri çekiliyorlar, tekrar kavruyorlar. Ve bir 60 santimetre daha. 60 santimetre. Bir daha, saatler boyunca. Hedeflenen ilerleme hızı saatte 10 metreydi. Yani bu dev yapı bir insanın 10 saniyede yürüyeceği mesafeyi 1 saatte alıyordu. 14 Kasım 2016'da operasyon başladı. İlk gün 3 saatten kısa sürede 24 metre ilerlediler. İyi bir başlangıçtı. Operasyon günler süren hazırlıklarla yürütüldü. Ama kemerin gerçekten hareket ettiği toplam süre yaklaşık 40 saatti. 327 metre. Santim santim. Dünyanın en büyük hareketli kara yapısı sonunda olması gereken yere ulaştı. 30 yıl boyunca geçici bir kabuğun altında duran reaktör ilk kez uzun ömürlü bir muhafazanın içine alınmıştı. Ama aslında bu yalnızca başlangıçtı. Bu arada bu tarz görünmeyen mühendislik hikayelerini her çarşamba anlatıyorum. Hoşuna gidiyorsa abone olabilirsin. Şimdi devam edelim. Çünkü hikayenin en karanlık kısmı henüz daha gelmedi. Dışarıdan bakınca tek parça çelik bir çatı gibi görünüyor. Ama aslında gördüğünüz şey iki ayrı kabuk. Bir dış kaplama, bir iç kaplama. Ve bu ikisinin arasında yaklaşık 12 metrelik kapalı bir boşluk var. Yaklaşık 3 katlı bir binanın yüksekliği kadar. Peki neden? Çünkü bu yapı yalnızca yağmurdan korunmak için yapılmadı. 100 yıl boyunca çalışmak zorundaydı. Bu yüzden iki kabuk arasına sürekli kuru ve ısıtılmış hava veriliyor. En büyük düşman radyasyon değil, korozyon. Çünkü çeliğin üzerine yıllarca nem çökerse bu dev yapı kendi kendini içeriden çürütmeye başlar. Bu nedenle sistem nemi sürekli kontrol altında tutuyor. Aynı zamanda yapı içindeki hava akışı ve basınç kontrolü de muhafaza sisteminin bir parçası olarak çalışıyor. Ama kemerin en önemli bölümü bunlar bile değildi. Başınızı kaldırdığınızda iki dev vinç görüyorsunuz. Bu vinçler kemerin asıl varlık sebebi. Çünkü eski lahit günün birinde parça parça sökülecek, insanlar içeri girmeden. Radyoaktif parçalar uzaktan kaldırılacak, paketlenecek ve güvenli alanlara taşınacak. Yani bu yapı felaketi sonsuza kadar saklamak için yapılmadı. İnsanlığa zaman kazandırmak için yapıldı. Yaklaşık 100 yıl. Fakat burada çok az konuşulan bir ayrıntı var.
Yapının inşaatı uluslararası bir fonla finanse edildi. 45 ülke ve kurum katkı verdi. Ama o fon yapı teslim edildiği gün kapanıyordu. İşletme baştan beri Ukrayna'nın sorumluluğundaydı. Santral'in kendi ön tahminlerine göre bu, eski Lahtin işletme maliyetinin yaklaşık 5 katı anlamına geliyordu. Ve bu tahminler savaş başlamadan çok önce yapılmıştı. Fakat o 100 yılın ilk 10 yılı bile dolmadan savaş geldi. 14 Şubat 2025 Saat gece yarısı 1:50. Çernobil'de görev yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibi bir patlama sesi duydu. Ses yeni güvenli kemerden geliyor. Ukraynalı yetkililere göre patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracı yapıya çarpmıştı. Çarpma noktası yerden yaklaşık 87 metre yüksekteydi. İlk saatlerde herkes aynı sorunun cevabını bekliyordu. Radyasyon dışarı sızdı. Cevap hayırdı. İlk ölçümler normaldi. Yaralanan kimse yoktu. Taşıyıcı sistem ayaktaydı. Her şey kontrol altındaymış gibi görünüyordu. Ama yalnızca dışarıdan bakınca. Fakat ayrıntılı inceleme ilerledikçe tablonun çok daha ağır olduğu ortaya çıktı. Hasar yalnızca dış kaplamada değildi. İç kaplamada zarar görmüştü. Ve çarpma, muhafazanın uzaktan işletimini sağlayan ekipmanın bulunduğu bölümün üzerine denk gelmişti. Ana vinç sistemine ait ekipmanın bir bölümü de hasar aldı. Bu yapının çelik taşıyıcı sistemi İtalya'da üretildi. Ana vinç sistemi Amerika'da geliştirildi. Montajını ise Türkiye'den Okyanus Grup üstlendi. Kemer onlarca ülkeden gelen mühendislik bilgisinin birleşimiydi. Fakat karşısındaki şey normal bir mühendislik problemi değildi. Bir savaş saldırısıydı. Ve asıl sorun henüz başlamamıştı. Çünkü yangın kimsenin ulaşamayacağı bir yerde yanıyordu. Hatırlıyor musunuz? İki kabuk arasında yaklaşık 12 metrelik bir boşluk vardı. İşte ateş o boşluğun içinde saklanıyordu. Dışarıdan göremiyordunuz. Doğrudan ulaşamıyordunuz. Ve en önemlisi tam olarak nerede yandığını bilmiyordunuz. Bu yüzden ekipler önce termal kameraları kullandı. Gözetleme dronları kemerin yüzeyini santim santim taradı. Sıcak noktalar belirlendi. Sonra ekipler gerekli noktalarda kontrollü açıklıklar açarak içerideki yalıtıma su ulaştırdı. Bir drone yangını başlatmıştı. Başka dronlar ise yangının yerini buluyordu. 400'den fazla personel vardiyalar halinde çalıştı. Fakat yangın kolay teslim olmadı. Saldırıdan 2 hafta sonra bile sıcak noktalar takip edilmeye devam ediyordu. Yangın sonunda kontrol altına alındı. Ama bunun da bir bedeli vardı. Yangına ulaşabilmek için açılan yeni açıklıklar kemerin sızdırmazlık sistemine ek zarar verdi. Ve artık hiç kimse bu yapının eskisi gibi olduğunu söyleyemiyordu. Aylar sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kapsamlı değerlendirmesini yayımladı. Sonuç ilk saatlerde göründüğünden daha ağırdı. Yeni güvenli muhafaza hala ayaktaydı. Taşıyıcı çelik sistem çökmemişti. Santral çevresindeki radyasyon seviyeleri normaldi. Ama yapı artık tasarlandığı koşullarda çalışan bir muhafaza değildi. Saldırı yalnızca çelik bir çatıyı delmemişti. Sızdırmazlık sistemine, havalandırma düzenine ve gelecekte eski lahti sökecek sistemlere de zarar vermişti. İlk iş açılan bölgenin geçici olarak kapatılması oldu. Yağmurun ve karın içeri girmesi sınırlandırıldı. Fakat bu kalıcı çözüm değildi. Çünkü bu yapı için zamanın en büyük silahı pas. İki kabuk arasındaki nem kontrolü uzun süre sağlanmazsa korozyon yavaş yavaş çeliğin içine işlemeye başlayacak. İlk mühendislik değerlendirmelerine göre kapsamlı onarımın maliyeti en az 500 milyon euroya ulaşabilir. Hedef, yapıyı 2030 yılına kadar yeniden işlevli hale getirmek. Ama bunun garantisi yok. Uluslararası değerlendirmelerde uzmanlar başka bir ihtimalden de söz etmeye başladı. Belki de bu yapı hiçbir zaman ilk tasarlandığı haline tamamen dönemeyecek. Yani mesele artık yalnızca açılan deliği kapatmak değil, belki de satın alınan 100 yılın bir kısmı geri dönmemek üzere kaybedildi. Ve bütün bunlar yaşanırken asıl problem hala aşağıda duruyor.
1986'dan beri. Eski lahit hala orada. Erimiş yakıt hala orada. Bir gün sökülmesi gereken radyoaktif enkaz hala orada. Yeni kemerin en büyük görevi olan büyük ölçekli söküm çalışmaları ise başlayamadı. Çünkü önce kemeri onarmaları gerekiyor. İnsanlık 30 yıl boyunca bu felaketin üzerine nasıl örteceğini düşündü. Sonunda başardı. 36 bin ton çeliği yürüttü. 650 bin civatayı tek tek sıktı. Dünyanın dört bir yanından mühendisleri aynı projede buluşturdu. Milyarlarca euroluk bir yapı inşa etti. Ama sonunda ulaştığı sonuç belki de en insani olanıydı. Çernobil'i temizleyemedik. Sadece onun bize zarar vermemesi için zaman satın aldık. Ve şimdi o zamanı satın alan yapıyı kurtarmaya çalışıyoruz. Çernobil'in altında geçmiş duruyor. Üzerinde ise insanlığın geleceğe verdiği sessiz bir söz. Henüz çözemedik ama vazgeçmedik. Çernobil'de gördüğümüz şey bir felaket yaşandıktan sonra onunla yaşamayı öğrenme çabasıydı. Haftaya ise tam tersini yapan bir yere gidiyoruz. Daha hiçbir kaza yaşanmadan 100 bin yıl sonrasını düşünerek inşa edilen bir yere. Bir yer düşünün. Kapısı kapandığında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan 100 bin yıl boyunca güvenli kalması hedefleniyor. Ki henüz doğmamış, sizin dilinizi konuşmayan, hatta bugün yaşadığınız medeniyeti bile tanımayacak insanlara buraya girmeyin. Nasıl dersiniz? Haftaya çarşamba 10 kalo. Görüşmek üzere.